Çizgi çizmeden finans anlatan kanalım Finans Kuru'ya hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Yaklaşık 3 aydır video paylaşmamıştım. Artık yavaş yavaş paylaşmaya devam edeceğim. Bugün VBT yazılım firmasını inceleyeceğiz. Onun haricinde tabii ben arada Twitter'dan da yani yeni ismiyle X'le aktif olmaya çalışıyorum. E, En son ChatGPT'ye bir soru sormuştum. Hisse senedi alırken hangi hususlara dikkat edilmelidir diye. Onunla alakalı olan cevapları da paylaşmış oldum Twitter hesabımdan. Tabii bunları paylaşırken VBT yazılımı da bu doğrultuda değerlendirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ben çizgi çizmeden finans anlatmaya çalışan bir kanalım. Çizgi çizmekten kasıt tabii teknik analiz konusu. Teknik analiz önemlidir. Önemsiz demiyorum. Ben de bildiğim şeylerden biri aslında teknik analiz. Tabii burada teknik analiz biraz daha böyle nasıl diyelim? Yani böyle kısa dönemde kâra geçmeye yönelik hamleler gibi geliyor bana. O yüzden ben uzun dönemde nasıl yaklaşılır onu biraz anlatmaya çalışacağım. Kabaca yani öncelikle şey de söyleyebilirim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şu ana kadar 8 videoya paylaştım. 626 aboneye ulaştı. Kanalıma abone olursanız veya Twitter yani X hesabıma da abone olursanız sevinirim. VBT yazılıma başlamadan önce YOTK sunumunda bahsettiğim bir şey vardı. Ondan da biraz bahsetmek isterim. Düşük bariyerli iş, yüksek bariyerli iş diye. Bunu bilmeyenler için kısaca bir özetleyeyim. Linklerini de bırakırım önceki videolarımda paylaştığım gibi. Düşük bariyerli işler kolay girilebilen işler. Yani örneğin bir çiğ köfteci açacaksınız, bakkal açacaksınız. Yani herhangi birisinin teknik niteliğinizin daha az olması beklenen işler. Ama yüksek bariyerli işler bulunuyor. Bir yazılım şirketi kurmak, bir havalimanı açmak, bir uçak firması kurmak, bir araba firması kurmak. Bunlar yüksek bariyerli işler. Bunlar için nakite ihtiyacınız olur, çok büyük yatırıma ihtiyacınız olur, fona ihtiyacınız olur, teknik desteğe ihtiyacınız olur, ekibe ihtiyacınız olur. Tek başınıza yapamazsınız. Bu yüzden bu yüksek bariyerli iş statüsünde. VBT yazılımında bu şirketlerden biri. ChatGPT'ye sorduğumuz sorulara şöyle bir gelelim. Yani nelere dikkat edilmesi gerekiyor diye. Tabii şirketin temel değerleri, finans, kar, borç düzeyi, yönetim kalitesi, rekabet avantajları, buna birazdan geleceğim. Piyasadaki durumu, potansiyeli, temettü ödüyor mu ödemiyor mu, teknik analiz durumu, risk durumu, likiditesi, bu da ayrıca bir kavram, buna da değinmek istiyorum ve analiz değerlendirmeleri gibi konular var. Bu konulara dikkat ettiğiniz müddetçe uzun dönemli veya işte kısa dönemli yatırım da yapabilirsiniz. Şimdi YOTK sunumunda bundan bahsetmiştim. Bu şirket de VBT yazılım şirketi de biraz daha böyle bu tarz yüksek bariyerli işlere yakın. VBT yazılımın sitesine şöyle bir baktığımızda ürün olarak e-dönüşüm uygulamaları, enerji ve altyapı uygulamaları, kamu uygulamaları, ticari uygulamalar, her türlü sistem entegrasyonu dediğimiz kavramlar bulunuyor. Bunların eğitimlerini de veriyorlar. Tabii sistem entegrasyonu deyince böyle biraz açıkta kalıyor olabilir. Kafanızda soru işaretleri olabilir. Sistem entegrasyonu dediğimiz şey şirketler yani yazılım haricindeki diyelim şirketler bir yazılıma ihtiyaç duydukları anlar olabiliyor. Örneğin burada BMC var, IBM var. IBM'in bir yazılımına ihtiyaç duyuyor olabilirler. Mesela şirket büyüyor olabilir. Büyürken bir yazılıma IBM'in bir yazılımına ihtiyacı olabilir. Örneğin bu lojistik yazılımı olsun, ürün yönetimi yazılımı olsun, stok yönetimi yazılımı olsun, enerji yönetimi yazılımı olsun. Bununla alakalı ihtiyaç duyuyor oluyor. Bu tarz durumlarda kendilerinin öz kaynaklarında daha doğrusu insan kaynaklarında bu tarz kişiler olmadığı için bu tarz şirketlerden destek alıyorlar. Ben de önceden Boğaziçi Yazılım diye bir firmada çalışmıştım. Oradan da biliyorum. Orada da daha çok IBM vardı. Siemens ürünleri vardı. Burada da mesela IBM görüyorsunuz. Yani şirketler geliyor diyor ki benim şöyle bir sisteme geçmek gerekiyor. O yüzden ben bunu sizin desteğiniz sayesinde sağlayacağım. Bu arkadaşlar geliyorlar. Hem sistemi kuruyorlar. Bu entegrasyonlar 1 sene sürebiliyor, 2 sene sürebiliyor, 3 sene sürebiliyor. Ardından da eğitim süreçlerine devam ediyor. Çünkü çalışan kişiler bu tarz durumlarda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Yani sistemi nasıl entegre edeceklerini, o geçiş entegrasyonundan sonra nasıl davranmaları gerektiklerini, herhangi bir hata yaptıklarında nasıl çözüm üretebildiklerini bilmiyorlar. O yüzden de bu eğitim süreçleri sürekli devam ediyor. O yüzden sadece IBM'i kurdum ya da başka bir şeyi kurdum bitti olmuyor. Sürecin devam etmesi gerekiyor. O yüzden de bu şirketler de para kazanmaya devam ediyorlar.
VBT yazılıma yine biz şöyle bir faaliyet raporundan bakalım neler yapıyorlar özetle. İlk önce şu cümleyi okuyacağım aslında. Şirket finans sektöründeki tecrübelerini kullanarak e-dönüşüm, e-fatura, e-defter, e-makbuz, e-arşiv gibi projeleri geliştirmiş ve e-dönüşüm özel entegratörleri arasına girmiştir. Yani e-dönüşüm özel entegratörleri. Takip ettiğiniz manuel bir iş var. Bunu otomatize etmek ve doğru programlarla otomatize etmek istiyorsunuz. O yüzden de başvuracağınız şirketlerden bir tanesi de VBT yazılım. Hem eğitimini veriyor hem de nasıl diyelim hem de eğitim sonrasında desteğini veriyor hem de entegrasyonunu sağlıyor. Böyle diyebiliriz. Tabi burada jenerik kaçabilecek ama önem gösterilmesi gereken bir husus daha var. Bu da ilk paragraf. Şirket son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına büyük ağırlık vererek yapay zeka, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve IoT yani Internet of Things yani şeylerin interneti diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu gibi alanlarda inovatif yazılım ve projelerle Türkiye'de önde gelen kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile etkili bir şekilde çalışmaktadır. Yani bu alanı da boş bırakmamışlar. Buna yatay ilerleme deniyor şirketlerde. Dikey ilerleme yaptığı işin devam etmesi. Yatay ilerlemede farklı alanlara yönelmesi. Çünkü dünya değişiyor. Mevcut yaptığı iş daralabilir. Para kazanma olayı azalabilir. O yüzden de farklı alanlara yöneliyor. Tabii burada yapay zeka, işte IoT falan gibi kavramlar biraz insanlarda böyle nasıl diyeyim soru işaretleri bırakabilir. Çok jenerik kaçıyor. Yani çok böyle nasıl diyeyim popülist kaçıyor. Yapay zeka, makine öğrenmesi nedir bunlar? Mesela IoT, Internet of Things. Yani burada Internet of Things'i bilmeyenler için söyleyelim. Bir cihazın internete bağlanması. Tabii bunu şey diyorlar yani bilmeyenler işte buzdolabından Google'a mı gireceğiz ya da internete mi gireceğiz gibi. Aslında tam öyle değil. Şöyle düşünün bir tane şirket buzdolabı üretiyor olsun, 1000 tane buzdolabı üretiyor olsun. Bu 1000 tane buzdolabından veri alması lazım. Hangi saatlerde nasıl çalışıyor, yazın nasıl çalışıyor, kışın nasıl çalışıyor, buzlanıyor mu, hangileri hata veriyor, hangileri ne zaman bozuluyor, motoru mu bozuluyor. Bu tarz şeyleri internetten veri sağlayarak yani internetten veri sağlayarak bu tarz raporlar oluşturabiliyorlar. Bu da IoT sayesinde oluyor diyebilirim özetle. VBT yazılım için biraz güncel durumuna bakalım. Yani ben tweet attığımda yaklaşık olarak yani 70'lerdeydi. Ben eşimin aracılığıyla hatta böyle bir 100 civarlarından giriş yapmıştım. Şu anda 140'lara kadar geldi. Şöyle bir piyasa değerine bakalım. 3,8 milyar Türk lirası. Tabii biz hisseleri değerlendirirken diğer hisselerle olan karşılaştırmasına da bakıyoruz. Farklı bilişim sistemleri farklı bilişim sistemleri şirketleri aslında genel olarak böyle 10-15 daha fazla milyar seviyesine çıkan şirketler de var. Şu anda fiyat bölü kazanç oranı 46 gözüküyor ama bu genel olarak 10 seviyesinde ilerliyordu uzun süredir VBT yazı. Biraz fiyatlandığını da görmüş olabilirsiniz. Ama tabii burada neden bu durum yani çok güzel bir finansal tablo açıklayamasa da neden bu kadar yükseldi? Aslında bu az önce bahsettiğim konulardan biri. Sistem entegratörü olması ve geleceğin işlerine yatırım yapmaya başlaması, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi, doğal dil işleme gibi. Burada yine bir yatırımcı sunumundan bir örneğe bakalım. Mesela sistem entegratöründe gördüğünüz gibi Türkiye ikincisi, dördüncüsü, yedincisi birçok oranı var. Genel olarak bilişimde ilk 500'de 39'unculuğa kadar yükselmiş ve 1993'ten beri devam eden bir çalışması var bu şirketin. Bir de şöyle bir şey paylaşmışlar. Son 3 yılda en iyi performans gösteren 10 bilişim şirketi. Zaten bu bilişim şirketlerini gördüğünüzde rakiplerini de anlamış oluyorsunuz. 2020 yılında 96. sıradan 2022 yılında 39. sıraya kadar yükselmiş. Bu şirketlerin hepsi halka açık değil diyebiliyorum. Bir kısmı MİA Teknoloji'yi biliyorsunuz zaten o halka açık. Burada başarılı olduğunu görebilirsiniz. Yani onun haricinde devam edelim. Mesela hangi hususlara dikkat edilebilir? Belki DuPont analize bakabiliriz. Ben bunda Sayaç videomda da bahsetmiştim. Onun da linkini koyarım. DuPont analiz diye bir kavram var. Bu DuPont kelimesi de dünyayı yöneten şirketlerden birinin sahibi diyebilirim. Bir kimya şirketi. Soyadları da DuPont. Onlar zamanında sanırım bu şeyi keşfetmişler ki böyle bir çalışma ortaya koymuşlar. Öz sermaye karlılığından bahsetmiştik. Ben Sayaç videomda detaylı bahsettim aslında bundan da. Kısaca özetlemek gerekirse öz kaynaklarını nasıl verimli kullanıyor. Orada şey örneği vermiştim mesela bir evi siz peşin mi alırsınız veya
O peşin paranızı 3 taksite 3 ayrı parçaya bölüp 3 ayrı ev alıp yaklaşık 5 sene sonra daha karlı bir hale mi geçersiniz? Burada şirketin borcunu veya öz sermayesini değil mi? Öz sermayesini ne kadar verimli kullandığıyla alakalı Sayaç videomdan onu izleyebilirsiniz. Bu paylaşımlarından birinde de şey vardı. Mesela ChatGPT'de neye dikkat edilmesi gerekiyor diye. Hisse senedi likiditesi. Yani likidite biraz daha şey bir kavram. Kelime olarak çok bilinmiyor olabilir. Likit sıvı demek normalde. Örneğin elinizde bir 100 lira var. Bu en sıvı halidir. Yani paranın en sıvı halidir. 100 liraya gidip herhangi bir yerde harcayabilirsiniz. Ama bir altın aldığınızı varsayalım. Altını bozdurmak bir parayı harcamaktan bir tık daha zordur. Çünkü gidip altını bir yerde bozdurup onu paraya çevirip öyle harcayabilirsiniz. Veya altınla takas yapabilirsiniz. Bu daha da zordur. Altınınız yok diyelim. Bir tane arabanız var diyelim. Arabayla bir alışveriş yapmak, yani likiditesi gittikçe düşüyor ürünler sertleştikçe. Arabayla alışveriş yapmak zordur. Arabayı satmak zorundasınız bir galericiye. O galericiden sattıktan sonra o parayla bir harcama yapabilirsiniz. Diyelim ki bir arsanız var veya bir eviniz var. Bunda likiditesi daha yüksek, daha zordur daha da söyleyeyim. Daha az likit olan ürünlerden biridir. Burada onu kastediyor. Tam olarak bunu kastetmiyor aslında da. Sonuçta hisse senedini de bir pazarda satıyorsunuz ve o parayla gidip alışveriş yapabiliyorsunuz. Buradaki likiditeden kasıt aslında biraz ben şey olarak da görüyorum. Yani pazar nasıl diyeyim, halka arz oranıyla da alakalı. Şöyle şirket künyesine bir gelelim. Mesela halka açıklık oranı %31. Genelde %20 ile %50 arasında olması tercih edilir halka açıklık oranı. %20'nin altındakiler çok patronel şirketler oluyor. Daha çok manipülasyona açık oluyor bu tarz hisse senetleri. %50'den fazla olursa da daha çok sahipsiz kalabiliyor. Yani ne de olsa şirketin mesela %80'e varan halka arz oranları olan şirketler var. Yani bu şirketler yani daha sahipsiz gibi görülebiliyor. Çünkü halka arz oranı çok yüksek olduğu için. Halka açıklık oranıyla da alakalı. Yani %31 ki en son duruma göre %40'tı galiba, fena değil. Onun haricinde ne söylenebilir mesela bu örnekte? Yani likidite olarak yani hacmi yüksektir ama şöyle bir durum vardır. Yani hisse senedinin sahibi tahtacı denilen, tabiri caizse belli başlı kişilere sahipse o zaman da bu tarz şirketlere yatırım yapmak zorlaşabilir. Almanız zorlaşabilir, satmanız zorlaşabilir. Onu söyleyebilirim. Fena bir oran değil yani. Bu %30, %40 bu aralarda olduğu için bu şirketin oranı fena değil. Onu söyleyebilirim. DuPont analizine geri geldiğimizde burada tabii sektörel bir karşılaştırma yapıyoruz. Yani sektöre göre nasıl davranıyor? Örnek verelim. Mesela 100'den mesela sektörün ortalaması 100 net kar marjında. Burada 177.84 gözüküyor. Biz yine öz sermaye karlılığına bakalım. Öz varlık karlılığına bakalım. Burada yani 100 derken oransal olarak bakmış tabii. Bu 100 iken bu 147. Şöyle biraz daha yukarıya gelelim. Burada sektörün ortalamasını görüyorsunuz. Bu en aşağıda da VBT yazılımınkini görüyorsunuz. Mesela öz sermaye karlılığı %49.82. Ortalamanın %35.55 olduğunu görüyorsunuz sektörel ortalamanın. Bu şöyle bir durumu arz ediyor. Yani sektöre göre daha iyi de olabilir. Çünkü daha yüksek şirketler de var. Mesela MIA TK var %70, Matrix var %83. Birebir rakibi olmayan şirketler de buraya tabii yazılımda koyulmuş ama genel olarak yani ortalamanın üstünde bir değerde olduğunu görebilirsiniz. Şöyle bir özet rapora da bakalım. Genel olarak yükseliş trendi gözüküyor bu şirkette. Mesela 2022'nin 9. ayında 570 net satış varken 2023'ün 9. ayında 1.3 milyon TL satış var. Tabii doların artışı da söz konusu. Bu şirketler genelde dolarla para kazanan şirketler. Ama yine bir artış olduğunu vurgulamak isterim. Piotrowski F-Score'a da bir bakalım. Bununla alakalı ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Zaten internette bununla alakalı başka videolar da var. Yaklaşık olarak 8-9 kalemde şirketi değerlendiriyor. Bunun 6 ve 7 olması beklenir. Şu anda 4. Tabii şirket yatırımlar yapıyor bahsettiğimiz gibi. Yani yapay zeka, IoT gibi alanlara yöneliyor. Bunun yer yer düşmesi, yer yer yükselmesi normal. Mesela 2023'te düşmüş. Bu 4-5 tane değil de 8-9 tane orana bakıyor diyelim. O oranlara göre bir skor belirliyor. Bunun 4 olması biraz düşük olduğunu gösteriyor ama yükselme potansiyeli olduğunu da gösteriyor. Piyasa değeri bölü defter değerine de bakalım. O 4.69. Böyle bilişim sektörlerinde genelde 10-15 yakalanabiliyor. O açıdan da böyle bir potansiyel görüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemesini rica ederim. Bu benim kendi kişisel görüşümdür.
Şöyle bir bakalım. Tabii yapay zekanın burada bahsetmediği bir şey var. Risk toleransında belki girilebilir ama genel olarak piyasadaki para arzından da bahsetmek isterim. Şöyle bir örnek göstereyim. Mesela bu Tüpraş. Finansal kriz olmadığı dönemlerde piyasadaki para arzının stabil veya daha düzgün yönetildiği dönemlerde, bunu Amerika'da dahil olmak üzere, mesela 2000 ile 2010 arasında hissenin 1,5 TL'den 2,97 TL'ye çıktığını görüyoruz. Yani 10 senelik süreçte 2 kat artmış mesela. Bu piyasanın stabil olduğu dönemlere işaret eder. Bu Tüpraş hissesi. VBT'ye mesela son dönemde de gittikçe arttığını, hatta son 5 son 3 senelik süreçte onlardan 155'e 10 kat arttığını. Yani dolar neredeyse 10 kat arttıysa önümüzdeki yani yaklaşık 10 senelik süreçte, bu da aşağı yukarı 10 kat artmış. Yani biraz dolarla da hareket etme durumu var. Ama para arzıyla da alakalı biliyorsunuz. Dünyada biliyorsunuz para arzı çok dengesizleşti. Yani oldukça 2020'den sonra para basılmaya başlandı. Bu diğer piyasalara da yansıdı. Sonradan faizler arttırıldı dünyada. Bu piyasalara daha da olumsuz etki yapmaya başladı. Enflasyonist ortamlar da oluşturdu Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde. Hatta şimdi son durumda şeyde tartışılıyor. Merkez Bank, bilhassa Arjantin'in başkanının değişmesi ve Merkez Bankası'nın gereksiz olduğundan bahsetmesiyle birlikte, yani Arjantin başkanının kendi görüşte bu. Şu anda merkez bankalar acaba gerekli mi değil mi, piyasaya zarar mı var, yararı mı var diye tekrar tartışılmaya başlandı. Bu konuyla alakalı bir video çekmek istiyorum. Ben genel olarak regülasyon anlamında merkez bankalarının her zaman gerekli olduğunu düşünenlerdenim. Tabii tabii şöyle bir durum da var. Hani halka da zarar vermemeli. Belki Arjantin'deki gibi. Arjantin'deki halk bundan çekmiş olabilir. Ama Türkiye'dekini Arjantin'e göre daha başarılı olarak görüyorum. Şöyle bir şey de değerlendirelim. Ben hani kendim bir fiyat değerlendirmesi yapmak istemedim. Çünkü yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor. Hazır programın 5 yıllık ortalamalara göre verdiği fiyat tahminlerinden size kısaca bahsetmek isterim. Mesela şu anda 109 TL olarak öngörmüş Aralık hedef fiyatını. 5 yıllık süreçte de son 5 yıllık ortalama piyasa çarpanlarına göre, yani az önce gösterdiğimiz ortalamadaki piyasa çarpanlarına göre, yani 5 senelik süreçte 18 bine kadar çıkar demiş. Bu son senenin biraz outlier olduğunu, yani çizgi dışı olduğunu görüyorum. Yani şöyle 2027 sonuna kadar 6880 demiş. Tabii bu durumu ben neden vurgulamak istiyorum? Tekrar aynı konuya geri geleceğim. Şimdi yani aşıta bunlar Tüpraş'ta değerlendirilemez. Tüpraş daha stabil ve güçlü bir firma. Bunlar daha yenilikçi firmalar. Daha farklı yatırımlar yapıyorlar. O yüzden böyle volatilitesi daha yüksek oluyor. E, Ama gördüğünüz gibi eğer olay stabil bir ekonomiye dönerse, bu görmüş olduğunuz 109'dan 6880'e çıkar falan gibi bir durumu görmeyeceğiz. Yani daha stabil bir e, süreç ilerleyebilir. Belki Tüpraş yerinde seyreder. Bu tarz firmalar düzgün bir piyasa arzı, para arzının düzgün olduğu dönemlerde, faiz dengelerinin düzgün olduğu dönemlerde bu kadar yükselmeyebilir. Onu da söyleyebilirim. Ya illa son 5 yıllık ortalamasını alacak diye bir durum yok. Zaten Türkiye'de son 5 yıllık dönemde piyasalarda biraz daha karışmıştı. Olur da stabil bir çizgiye geçerse bu ortalama göremeyebilirsiniz. Daha sonra bu fiyatları göremeyebilirsiniz. Onun haricinde şöyle bir durum da var. Faiz oranı enflasyon oranından daha düşük olduğu dönemlerde bu tarz volatilite yüksek olabiliyor. Yani e, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizleri beklenti enflasyonuna göre yapıyor. Yani şöyle diyor: gelecekteki enflasyon beklentim %35-40. O yüzden ben de faizimi %35-40 seviyelerinde tutuyorum ya da %30 seviyelerinde tutuyorum, neyse. Şu anda beklenen %40'tı. Öyle diyebilirim Perşembe günü yapılacak olan toplantıda. E, Eğer enflasyon üzerinde kalırsa ve para arzının yayıldığı anlamına geliyor bu. Arttığı anlamına geliyor. O yüzden bu tarz senaryoları görmemiz yüksek oluyor. Ama 2020 ile yani 2019 ile 2023 arasındaki olacak olan durum aynı şekilde 2023 ve sonrası olacak diye de bir kaide yok. Çünkü o zamanki faizler daha düşüktü, şu anda daha yüksek. Herhangi bir düzeltmeye de gidebilir. Yani bu 110, 120, 353 olarak gördüğümüz şey son 5 yıllık eğer sağlamazsa bu 2000, 3000 seviyeleri ve belki daha da, hani Tüpraş gibi de olabilir, 200-300 olabilir. Bunu bilemeyiz. Ama biz neye yatırım yapıyoruz? Gelecekte yapacağı işlere göre yatırım yapıyoruz. Her zaman şirket değerlendirmelerinde şu andaki durumu değil, gelecekte neler yapacağına dair nakit akışları alınır. Gelecekte yapay zeka, IoT gibi kavramlara yatırım yapacağı ortaya çıkıyorsa
Yani böyle bir durum ortada varsa buna yatırım yapacağına dair bir sinyal alabiliriz. O yüzden de geleceği güçlü diyebiliriz. Ya yatırım yapmamızın temel felsefesi de bu aslında. Biz firma yani her zaman burada tabii şunu vurgulamak isterim. Kesinlikle VBT yazılımın yani yatırım yapmak istiyorsanız sitesine girin. Sektör analizlerini okuyun. Firmanın finansal raporunu okuyun ve ona göre karar verin. Bu her şirket için geçerli aslında. Yani şu bahsetmiş olduğu şeyleri gerçekten yapıyor mu yoksa jenerik olarak öylesine yani yatırımcıları nasıl diyeyim aldatma yönelik kullanmış mı diye bakabilirsiniz. Mesela IoT diye aratayım şöyle bir. Şöyle aratsam daha doğru olacak herhalde. Şu an gözükmedi ama şöyle bakalım. Mesela IoT ile alakalı proje yapmış. Burada doktorlarla alakalı bir hasta takibiyle uzaktan takibiyle alakalı bir şey yaptığını söylüyor burada. Demek ki bu çalışmaları yapıyor. Gerçekten de yapıyor mu yapmıyor mu buradan da anlayabilirsiniz. Şirketin hareketlerinden, finansal gelinden net satışları artıyor mu oralardan anlayabilirsiniz. Temel analiz yaklaşımıyla aslında sunacak finansal tabloya çok değinmedim. VBT yazılımın yaklaşık 50 sayfalık bir sunumu var, faaliyet raporu var. Bunun yani %100 hepsini okudum ama hepsini teker teker üzerinden geçmeyi düşünmüyorum. Yaklaşımı aslında anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Genel olarak şöyle bir baktığınızda zaten şirketin neler yapılabileceğini 9-10 maddeyle siz kendiniz de özetleyebilirsiniz. Yani ben ChatGPT'ye aslında biraz da çok gündem maddesi olduğu için sordum. Bu cevapları verdi. Burada piyasa arzı, para arzı ile alakalı bir kavram yok. Trendle alakalı pek bir kavram göremedim. Yani gelecekte trend işleri yapıyor mu? Ondan para kazanabilecek kapabiliteye, yani daha doğrusu teknik kapasiteye sahip mi? Bunun araştırması yapılarak yatırım yapılıyor. Ben dediğim gibi bu videoyu yatırım tavsiyesi olarak algılamanızı istemem. Ben kendim 100 civarlarındayken girmiştim. Biraz da 130 TL civarındaki alım yapmıştım. 5-6 yıllık olarak öngördüm. Siz kendiniz farklı firmalara da yatırım yapabilir veya farklı firmaları araştırıp rekabetçi avantajı daha yüksek gördüğünüz firmalar varsa onlara yatırım yapabilirsiniz. Videolara devam etmek istiyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Böyle 1000 abone seviyesine gelirse ayrıca memnun olurum. Yavaş yavaş 1000 aboneye gelirse para kazanmaya başlayabiliriz de demektir. Tabii YouTube'dan herhangi bir beklentim yok. Sonuç olarak çok milyon aboneli YouTuber'lar daha iyi paralar kazanıyorlar. Tabii bunu ben para kazanmadıktan ziyade gerçekten yani doğru bir finansal bilinç, doğru bir trend analizi bilinci oluşturmak istediğim için bu kanalı açmıştım. Çok da video paylaşamıyorum. Temmuz'dan beri aktifim. Temmuz'dan beri 8 video paylaştım. Bu 9. videom olacak. Abone olursanız teşekkür ederim. Beğendiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Görüşmek üzere.